Merhabalar. Yeni bir çanta modeline başlıyoruz. Aslında daha önceden bu çantanın bir benzerini yapmıştım. Lacivert ve beyaz renk çizgili şeklinde. O çektiğim ilk videolardandı. Şimdi onun gibi yeni bir çizgili çanta modelini paylaşmaya çalışacağım. Çantamız motiflerden oluşuyor. Bu şekilde bordo ve gri renklerden oluşan motiflerden oluşuyor. Motiflerimizin ölçüsü çantamızın büyüklüğünü saptıyor. Şimdi bu motifimiz dikdörtgen değil, kare şeklinde olan bir motif. Yaklaşık 11 santime 11 santim boyutlarında, 11'e 11 santim boyutlarında bir çizgili çanta yapacağız. Bunun çizgilerini, şekillerini sizin yapmanız, istediğiniz şekilde yapmanız mümkün. Sadece dikkat edilecek nokta, kaç ilmek başladıysak çantamızın büyüklüğünü, yani kaç santimlik bir motif yapacaksak ona göre en ve boyunu kare olacak şekilde, aynı olacak şekilde çizgi sayısını, örgü sayısını ayarlamak gerekiyor. Bunu ilk motifte genelde yapıyoruz. Şimdi bu motifi yaparken 4 numaralı tığ kullandım. Akrilik bir ip kullandım. Aslında tek katlı olan bir ip, ince 3 numaraya uygun olan bir ip. Bunu 2 kat yaparak biraz daha sert dursun diye 2 kat bir iplikle ördüm. Burada önemli olan ipliğin 2 kat olması veya da tığın 3-4 numara olması o kadar önemli değil. Önemli olan sadece yapacağımız çantanın motif büyüklüğü. Yani o 11'e 11, 8,5'a 8,5 olabilir. Bu motifin büyüklüğünü de ayarlamak size kalmış. İstediğiniz çanta büyüklüğüne göre. Şimdi bu motif için, bu motiften bu çanta için toplamda 22 adet motif yapıyoruz. Toplamda 22 adet motif yapıyoruz. Şimdi ben bu çantanın motiflerini hazırladım. Motifin nasıl yapıldığını görelim. Ondan sonra birleştirmeye geçeceğiz. Toplamda 25 tane zincir çekiyoruz. Çok sıkı olmamak kaydıyla. ...25 tane zincir çektik. 25 tane zincir çektikten sonra ilk sıraya batıyoruz. Yani toplamda 24 adet sık iğne yapmış oluyoruz. Modelimiz sadece iki renk ve çizgilerden oluşuyor.
Evet, 24 tane sık iğneyi yaptık. 24 tane sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Ters çeviriyoruz. Sık iğne, ama sık iğnede şu bir önceki yaptığımız sık iğnedeki ilmekler üzerinde oluşan şu V şeklindeki ilmeklerin arka tarafındaki kısmı alıyoruz. Arka tarafındaki ilmekleri esas alıyoruz. Ve zincir çektikten sonra hemen dibindeki ilk sıraya da batıyoruz. Arka tarafındaki ilmekleri alıyoruz. İlk sırada normal sık iğne, ancak ondan sonra hep bu şekilde yine sık iğne yapıyoruz. Ancak yaptığımız sık iğne ilmeklerin ön tarafına değil, arka tarafına batarak yapıyoruz. Bitiş noktasındaki de ilmeği de özellikle almak gerekiyor. Şeklimizin düzgün çıkması için. Şimdi onu da göstermek istiyorum. En son kısma gelince bu şekilde bir potluk oluşuyor gibi. Şimdi bu potluk oluşumunun arkasındaki ilmeği de bu şekilde alıyoruz ve böylece düzgün bir şeklimiz oluyor. Bir zincire geri dönüyoruz. Geri döndüğümüz zaman da buradaki zinciri saymıyoruz. Hemen dibindekine batarak birincisini bunu sayıyoruz. Yani 24 tane sık iğne yaparken bu ilk noktaya batıyoruz. Bu şekilde şuradaki üstte kalan çıkıntıları 1, 2, 3 tane olacak şekilde işliyoruz. Burada motifleri yaparken çantanın ön kısmının, yani motifin hem arkası hem de önü aynı tip, aynı özellikte olduğu için ön kısmını hangi tarafa yapacağımıza karar vermek lazım. Sürekli o bölge üzerinde, çünkü çizgi sayısını hangi tarafını ön kabul etmişsek oraya esas alacağız. Bu şekilde 3 çizgi olana kadar, bakın burası bir çizgi. Ben burada ilk başlangıç kısmını değil, şurada ters haroşa gibi görülen kısmı esas aldım. Burası bir çizgi, burası 2 çizgi olacak şekilde saydım. Benim esas aldığım nokta orası oldu. Şimdi diğer renge geçeceğiz. Dediğim gibi ben bu kısmını esas almıştım. 1, 2, 3 çizgi yaptım. 1, 2, 3. Şimdi gri renge geçeceğim. En son sıraya geldim. 2 ilmek tığımda kaldı. Diğer rengimi alıyorum. İpi sıkıca tutarak da, diğer ipi de sıkıca tutarak, kaymamasını sağlayarak da bu ilmeğin içinden geçiriyorum ve hemen bir sık iğne ile sabitliyorum.
ve gri ile örmeye başlıyoruz. 1, hep ilmeğin arka kısmındaki ilmekleri alıyoruz. Yaptığımız sık iğnelerin arkasındaki ilmekleri alıyoruz. Burada çizgi sayısını yaparken biliyorsunuzdur zaten. İple değişikliği yapacağımız noktaya kadar yaparsak, yani mesela 2 sıra değil de 3 sıra yapmayalım. 3 sıra yapınca, şimdi 2 sıra yapınca 1 sıra gittik, 1 sıra geldik. İlmek ip değiştirdiğimiz kısma geleceğiz. 3 kere de yaparsak bu sefer ip öbür tarafa gelecek. O da olabilir ama bazı şeyleri yaparken daha kolaylayıcı şeyler, modeli bozmayacak şekilde ayarlamalar yapmak lazım. Bu sırayı da sonuna kadar yaptıktan sonra model olarak zaten griyi bir sıra yapacaktık. Şurada olduğu gibi. Bakın bir tane çizgi olacak. Burada da bir tane çizgiyi oluşturduk. Şu kenardaki ilmeği almaya dikkat edelim. Gene aldık. Renk değişikliği yapacağız. 2 ilmeğimiz tığda kaldı. Bordo rengimize geçtik. Bordo rengini geçerken çok fazla sıkmamak kaydıyla, alt tarafta bağlıydı zaten. Şu şekilde elimizle hafif götürerekten ilmeğin içerisinden geçirip bir sık iğne ile sabitliyoruz. Ve aynı şekilde bu sefer ortadaki bordo rengi yine 3 kere yapıyoruz. 1 kere gri, 3 sıra yine bordo olmak üzere motifimizi tamamlayacağız. Bu şekilde modelimiz tamamen bundan ibaret. Bir sıra griyi yaptıktan sonra 1, 2, 3 çizgi bordo yapacağız. Tekrar bir gri, tekrar 3 çizgi bordo yapacağız. Dediğim gibi burada şöyle göstereceğim. Yani modelin iki tarafı da kullanılabileceği için bunun ne tarafını esas aldığınız önemli. Yani buraya esas alırsanız şekil farklı. Şu ilk başlangıç yaptığımız kısmı. Ben şu şekilde arka kısmı esas alaraktan yaptım. Yani renk değişikliğini buna göre yapmak lazım. Bu şekilde motifimizi çizgilerini yaparak en son noktasına kadar getiriyoruz. Şimdi en son sıramıza geldik.
Şimdi bu artık motifimizin bittiği nokta. Motifimizin ön yüzü burası. Şimdi bu motifi kenarları değişik olduğu için, çizgili olarak da bir bu yönü kullanılacağı için kenarında dikişe hazırlayacak şu işlemi yapacağız. Bunun için de her bir sırada önce bir sık iğne çekiyoruz, zincir çekiyoruz. Sonra her bir sıranın üstüne batıyoruz, ilmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Batıyoruz, ilmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Çok sıkı değil, çok gevşek değil. Batıyoruz. Bakın şu noktalar, yani o kadar batılan yer önemli değil, ancak sayısı önemli. Çünkü karşılıklı, yani her ilmeğin başında, her sık iğnenin baş kısmına batmaya çalışıyoruz. Burası ters, burası bir oluyor. Şu üstte görülen de bir sıra, onun da dibine battığımızda bir tane de ondan yapmış oluyoruz. Bu şekilde bu kenardan yapıyoruz. Kenar doğru işlerim muntazam olsun diye kenar noktalarına mutlaka yaptık. Şimdi bu ilk başladığımız nokta, bir zincir çekip burada da her bir zincirin olduğu yere bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde motifleri birleştirirken bu bize karşılıklı kolaylık sağlayacak. Yani ilmekleri karşı karşıya getirirken kolaylık sağlayacak. Evet. Bunu bu şekilde burada yapıyoruz. Aynısını burada yapıyoruz. Sadece şu kısımda, zaten burası da bu son ilmekte şu ilmekler olduğu için bu sırada yapmıyoruz. Yani yaptığımız işlem açık renkte daha kolay gözükür diye yaptığımız işlem bundan ibaret. Yani şurada motifleri birleştirdiğimizde yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 23, 24 ilmek yapmış olmamız lazım. Bunlar birleşirken karşılıklı geleceği için önemli olacaktır. Şimdi bu şekilde 22 tane motifimizi hazırlıyoruz. Şimdi motiflerin birleştirmesine geçelim. Şimdi motiflerimizi yapmıştık. Toplam 22 adet çizgili motif. Şimdi bu çantamızın birleşmesine geçelim. Dikimine geçelim. Dikimine geçerken burada motiflerimizin çizgili olması nedeniyle dikkat edeceğimiz bir işlem var. Şimdi motif birleştirmeye önce 2 tane motifi birleştirerek başlıyoruz. Bu motifi birleştirdiğimizde
şu şekilde motifimizin çizgisini bu şekilde almışsak, yani burada bir çizgiyi bu şekilde, diğer çizgiliyi de bu şekilde almış isek, artık bunun altına gelecek olan motiflerdeki şeklimiz bu şekilde değil, bu şekilde olacak. Yani bunu aldık. Bu şekilde. İkinci motifimizi aldık. Bu şekilde yapacağız. Birisi bu şekilde gelirken alttaki diğer şekilde gelecek. Buna çok dikkat edeceğiz. Buna dikkat ettikten sonra yapacağımız işlem belli. Önce iki tane motifimizi birleştirdik. Burada düz olanı alıyorduk. Alt kısmına çizgileri dikey olanı yapacağız. Şekilde yerleştireceğiz. Bunun altına da yatay olarak yerleştireceğiz. Zaten yapacağımız 4 tane motifte ikisi böyle olunca 4 motif birleştireceğimiz için bunun kenarına gelecek olanlar dikey, bunun kenarına gelecek olanlar yatay. Şimdi iki motifimizi bu şekilde birleştirdik. Bunu birleştirdikten sonra 4 tane motifimizi altına ekliyoruz. O zaman diğer iki motifte biri bu şekilde, diğeri de bu şekilde olacak. Yani şu diyagramımızdaki ikinci sıranın yerleştirilmesi bu şekilde. Önce iki taneyi birleştirdik. Altta diğerini birleştirirken ilk ikinin alt kısmına gelecek motiflerin yönünü belirliyoruz. Burada 4 tane motifi yan yana birleştiriyoruz. Şimdi birleştirme işlemini nasıl yapacağız? Kenarına bordo bir iplikle yapmıştık, kenar geçmiştik. Şimdi burada alt kenarlardaki ilk ilmeğe iğnemizi takıyoruz. Yanına geleceğimiz motifin karşı köşesindeki noktayı alıyoruz. İpimizi çekiyoruz. İplerimizin ucunda başlangıçta düğüm oluşturmuyoruz. Aynı noktaya tekrar yapıyoruz. Daha önce kenarından geçtiğimiz, dikişi hazırladığımız bu ilmeklerin iç kısımdaki ilmeklerini alıyoruz. Karşılıklı gelen iç kısımdaki ilmeklerini alarak ilmeğin içinden geçirerek bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde dikiyoruz.
Bu şekilde dikme işlemini yapıyoruz. İlmekleri ilmeklerin içinden geçirerekten bu şekilde yapıyoruz. 4 tane motifimizi önce kısa kenarlarını birleştiriyoruz. Kısa kenarlarını birleştirdikten sonra uzun kenarların birleşmesine geçeceğiz. Şimdi 4 tane motifimizin kısa kenarlarını bu şekilde birleştirelim. Şimdi 2 motifimizi birleştirmiştik. Yanına gelecek olan 4 tane motifi de birleştirdik. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem burasını birleştirmek. Bu kısmını birleştireceğiz. Aşama aşama gitmek istiyorum ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Önce 2 motifimizi birleştirdik. Sonra bakın şöyle çizgilerin yönüne göre 2 motifin altına önce 2 motifimizi yerleştirdik. Bunları esas alarak da yanına 2 motif daha ekledik. 4 tane motif yerleştirdik. 4 motif yerleştirdikten sonra bu sefer baz noktamız burasını dikmek olacak. Şimdi burada dikişimizi yaptık. 3. motif birleştirmesine geliyoruz. 3. motif birleştirmesinde 1, 2, 3, 4, 5 tane motifi birleştireceğiz. 5 tane motifi birleştirirken 4 tane yaptığımız motifin sol alt tarafındaki bu motiften başlayacağız. Şimdi motiflerimizi yerleştiriyoruz. Üçüncü sıra motif yerleştirmemizde bu şekilde oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane motifi. Şimdi bu motiflerin önce kısa kenarlarını dikeceğiz. Kısa kenarını diktikten sonra 4 motifin ilk başlangıç noktasından olmak üzere bu kenarı dikeceğiz. Şimdi motiflerimizin 3. sırasını da birleştirdik. 4. sıraya geldiğimizde yine 5 tane motif birleştireceğiz. 5 adet motif birleştireceğiz. Yani şuradaki gibi 1, 2, 3'ü birleştik. 4.'yü birleştireceğiz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane motif birleştireceğiz. Sadece şu boyunu dikerken yani birleştirirken bir motif geriden başlayacağız. Şimdi bu şekilde olacak şekilde motiflerimizin dizilişini görelim. Şimdi motifimizi bir geriden başlayacaktık. 5 tane yapacağız ama bir geriden başlayacağız. Yani bu motiften başlayacağız. Buradaki çizgiler yatay olduğu için bu motif dikey olacak. Dikey olanın yanına yatayı yerleştireceğiz. Gene yatay olanın yanına dikey, dikey olanın altına yatay birleştireceğiz. 5. motifte burası yatay olduğu için onun yanına gelen dikey motif olacak. 5. sıramızda bu şekilde. Yani bir motif kaydıracağız. Şimdi bu şekilde dizilmiş olan 5 tane motifimizin önce kısa kenarlarını birleştireceğiz. Sonradan da
bir motif kaydırarak buradan buraya kadar uzun kenarının birleştirme işlemini yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4. sıramızı motiflerimizi birleştirdik. Şimdi 5. motifimize geliyoruz. Sıramıza geliyoruz. 5. sıramızda şu çizelgede görüleceği gibi 1, 2, 3, 4, 5. sıramız. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane motif birleştireceğiz. 1, 2, 3, 4 tane. Bu motifi birleştirirken de bu sefer son birleştirdiğimiz 5'in altından itibaren başlayacak. Bu tek kalan motiften itibaren başlayacak. Yani şuradan şu 5 tane motifi birleştirmiştik. En son motif burası. Orayı esas alaraktan o dikine olduğu için burada yatay çizgili koyacağız. Buradaki yatay çizgili olduğu için dikine koyacağız. Bu motif dikey çizgili olduğu için yanına bir altına yatay çizgili. Bu da yatay çizgili olduğu için buraya dikey çizgili olmak üzere 4 motifimizin birleşmesi de bu şekilde olacak. 5. sıramızın 1, 2, 3, 4, 5. sıramız. Şimdi bu 5. sırada da önce kısa kenarları birleştireceğiz. Sonra da uzun kenarı birleştirerek motifimizin 5. birleştirme sırasını da yapmış olacağız. Şimdi 2 tane 5'i birleştirdikten sonra 4 motifi yine birleştirdik. Bu şekilde diktik. En son 2 motifimiz kaldı. 2 motifimizi de başlangıçta olduğu gibi 4 tane motifi orta kısmına yerleştirdik. Böylece 22 adet motifimizi birleştirmiş olduk. Çanta biraz büyük olduğu için şu şekilde bir birleştirme ortaya çıktı. Yani şu şekilde bütün motifleri birleştirdik. En son 4 ve 2'yi birleştirdik. Şimdi bu çantamızın yan dikişlerini yaparken birleştirme şeklimiz şu ortadan itibaren olacak. Yani bu şekilde önce 2'ye katlayacağız. Şimdi bu katlamayı çantamızda yaparken, şimdi biraz ekrana sığmıyor. Katladığım zaman sığacak. Zaten bunu şöyle 2'ye katladığımızda çantanın şekli genel olarak ortaya çıkıyor. Yani motifi birleştirdiğimiz şöyle birleştirdiğimizde yan kenarlara 1, 2, 3, 4 tane motif geliyor. 1, 2, 3, 4. Bu 4 motifin iki ortasından şöyle iki ortasından alıyoruz ve çantamızı katlıyoruz. Çantamızı katladığımızda şu şekil ortaya çıkıyor. Şimdi bu şekil ortaya çıktıktan sonra şu iki motifin olduğu yer bizim çanta saplarımızın geleceği yer. Şimdi yan taraflarını ona göre birleştireceğiz. Yan taraflarını birleştirirken bu orta katlama işlemini yaptıktan sonra şu her tarafta, her kenarda olan iki tane motifin önce bu kenarını katlıyoruz. Birinci yapacağımız işlem bu. Yani şu iki motifin önce getireceğiz. İki ucu birbirine dikeceğiz.
Bunu dört bir kenarda da yapacağız. Yani bunu burada birleştirdik. Aynı işlemi geldik. Bu motifte de yaptık. Ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde gene orta kısımdan iki tane motifin olduğu yeri iki ucunu birleştirdik. Yine bu kenarda da bu birleştirme işlemini yaptık. Şimdi bakın, bu birleştirme işlemini yapınca zaten çantayı şu şekilde tutunca çantanın şekli kendini belli ediyor. Şimdi bu kenarları, anlattığımız bu iki motifin birleştirme yerlerini dikiyoruz. Şimdi çantamızın iki motifini birleştirdik. En son birleştirme işlemine geldik. Şimdi burada artık çantamızın sapları belli. Saplar bu. Burası ve burası. Bu ikisi çantamızın sap kısmı. O yüzden çanta sapının olduğu bir yerden motifi bu uçtan bir iğne ile tutturuyoruz. Aynı şekilde diğer çanta sapından da motifin uç kısmını tutturuyoruz. Yani bu çanta sapına gelen iki tane motifin bu kenarı açık kalacak. Şimdi burada tutturduğumuz noktadan diğer motif, bakın açık kalan kısmı sadece burası. Burasını da dikeceğiz. Aynı şekilde öbür tarafa gelirsek burası, bakın burası açık kaldı. Bunu da burada birleştirerek çantamızı tamamlama işlemini, dikiş işlemini bitirmiş olacağız. Çantamızın en son yan taraflarını da birleştirdik ve bu büyüklükte bir çanta ortaya çıktı. Şimdi ben bu çantanın saplarını çok uzun yapmak istemedim. Bir spiral şeklinde örülen çanta sapı kullandım. Bunun videosunu daha önce yayınlamıştım. Öğrenmek isterseniz oradan bakabilirsiniz. Elle tutulan bir çanta olsun dedim. Bu çantanın sapı da şöyle yaklaşık 22-23 santim. Çünkü daha fazla örmek istemedim. Bu zaten akrilik bir ip olduğu için örgü iplerinde ne kadar sarkma yapmaz diyorsak da sarkma yapabiliyor. Çantanın içine ağırlık koyması nedeniyle. O yüzden burada biraz çanta sapını olabildiği kadar kısa tuttum. Bu şekilde çantamız bitti. Oldukça hacimli bir çanta oldu. Yaklaşık, yani çantanın şeklinden dolayı biraz ölçü almak zor ama en az 40 santime 27 hatta 30 santim ebatlarında
40-30 santim ebatlarında oldukça büyük bir çanta. Şimdi bu çantanın ben ağız kısmına her zaman yaptığım gibi bir aparat yapıp içine kumaş kaplayıp çantanın yapım aşamasını tamamlamış oluyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere.